Tekrardan merhaba arkadaşlar. Söylediğimiz gibi eee, bu sitede bulunan temel Otello stratejilerine bakacağız. Şöyle göstereyim hemen. Games'in altında How to Play kısmına bakıyoruz. How to Play burada Otello kendi sitesini tanıtıyor. Diyor ki işte hani bu online Otello oynayabileceğiniz, dünya çapında online Otello oynayabileceğiniz bir site. Oyunları kazandıkça puanınız artıyor ve bu sırada da liderlik sıralamasında tepelere doğru çıkıyorsunuz diyor. En başta kuralları söylemiş. Kuralları zaten biliyoruz. Önceki videolarımızda söyledik. Biz burada Basic Otello strateji kısmı ile ilgileniyoruz. Şimdi daha önce de söylediğimiz gibi diyor ki burada Otello çok kolay bir oyun olmasına rağmen diyor bu oyunda ustalaşmak kolay değil diyor. Hakikaten de doğru. Bu arada ben bu videoları çekiyorum ama ben de usta olduğumu iddia edemem. Hatta çok yani bu videoları çektikçe ben de kendimi geliştiriyorum diyebilirim. İşte aşağıda diyor bazı temel rehberler bulacaksınız diyor. Heh, Corners and stable disk yani köşeler ve stabil diskler. Yani burada diyor ki according to the rules of Otello, once a disk is placed in a corner, that disk can never be flipped back. It is stable. Because of that, corners are the most valuable squares on the board. Once you have a corner, you can often build more adjacent stable disk around it. In the example below, black has the corner at h8 and stable disk next to it. Şimdi burada diyor ki yani Otello kurallarına göre diyor siz köşeleri aldığınız zaman diyor bu köşeler döndürülemez diyor. Neden? Siz bu köşeyi alırsanız zaten şey yapamazsınız. O köşeyi yanlardan sıkıştıramayacağınız için o köşe rakip aldığı zaman onun. O yüzden bunlar stabil yani değiştirilemez diskler dönüyor ve oyundaki en kıymetli noktalar. Ee, hani bir kere bir köşeyi aldıktan sonra genelde yani o köşenin yanındaki o köşenin komşuları da onlar da stabil hale geliyorlar. Mesela diyor siyahlar diyor H8'deki H8'deki kareyi aldığı için ee, yanındaki kareler de stabil. Yani şöyle siyah burayı almış, şu köşeyi almış. Ne oldu? Siyah bu köşeyi aldığı için zaten farz edelim ki beyaz geldi buralarda bir yer aldı. Zaten siyah her türlü bu köşeye sahip olduğu için sıkıştırabiliyor. Yani bu köşeden gelmiş buraya doğru ilerliyor. Şuraya doğru ilerliyor. Köşenin böyle bir avantajı var. Zaten köşelerden bahsetmiştik. Önceki videoda da zaten sadece köşeleri alarak kazandık. Danger Squares. İşte ben oynarken önceki oyunlarda bakın şuraları almamaya çalıştım. Çünkü buralar tehlikeli kareler. Within the Otello board there are squares that are safer than others. İşte Otello'da bazı kareler diğerlerinden daha güvenli. When starting a game, it's recommended to play within the 4x4 center area marked by white neyse when possible. Yani diyor ki oynarken diyor genelde diyor bu 4'e 4'lük bakın şu 4'e 4'lük alan içinde oynamaya çalışın diyor. Buralar daha güvenli bölgeler. Şu kareler riskli. Hatta yanılmıyorsam şu karelere şu 4 kareye x kareleri deniyor. Şuradaki karelere de C kareleri deniyor gibi hatırlıyorum. Tam emin değilim. Zaten ben de oralara gelmemeye çalışmıştım önceki oyunlarda. Mobility. Mobility de önemli. Mobility, a common beginner mistake is to try to get as many disks as possible from the beginning. Diyor ki, genelde diyor başlangıç seviyesinde oynayanların yaptığı hatalardan biri diyor, en temel hatalardan biri, alabildikleri kadar çok kareyi almaya çalışırlar. Bu yanlış. Neden yanlış? This is not a good strategy in Otello. Bu Otello'da güzel bir strateji değil. A better strategy is to focus on limiting your opponent's options while having many possible moves yourself. Diyor ki yani bundan daha iyi bir strateji şudur. Ee, bir saniye. A better strategy is to focus on limiting your opponent's options while having many possible. Yani
Sizin mümkün olduğunca oynayabileceğiniz çok kare varken rakibin oynayabileceği kare sayısını mümkün olduğunca azaltmanız daha iyi bir strateji diyor. This is usually easier to achieve by having fewer disks. In the example below, white with only one disk, you can easily win the game in 4 moves. Bakın diyor ki bunu yani kendi oynayabileceğiniz karelerin sayısını maksimuma çıkartıp rakibin oynayabileceği seçenekleri minimuma indirmenin en kolay yolu zaten mümkün olduğunca az taşa sahip olmaktır. Burada diyor beyaz diyor sadece bir taşı var diyor ve 4 köşeyi de alabilir diyor. Bakın mesela burada beyaz şu köşeyi alsa ne olacak? Parmağımla gösteriyorum ama sizin görmediğinizi farkında değilim, kusura bakmayın. Bu köşeyi alırsa ne olacak? Şu siyahları çevirecek. Siyahın oynayabileceği bir hamle var mı? Yok. Çünkü beyazı sıkıştıramaz. Zaten beyaz en ortada. Sonra bir sonraki hamlede beyaz gelecek şu köşeye alacak mesela. Sonra hop 2 kareyi almıştı. Buradan bir 6 kare daha alır. Buraya aldı. Bir sonraki hamlede buraya alır. Bir sonraki hamlede buraya alır ve hani oyunu kazanır. Şimdi tabii burada diyeceksiniz ki ya oyunun amacı en çok kareye sahip olup kazanmak değil mi? Hani biz neden mümkün olduğunca çok kareyi almak yerine en az sayıda, yani şöyle söyleyeyim. Neden hani oyunun amacı en çok kareyi almakken biz neden hani en çok kareyi almaya çalışmıyoruz oyunun başında diyeceksiniz. Dediğim gibi sizin rakibe hamle vermemek için az sayıda taşınız olması lazım. Yani aslında oyunun amacı oyunun sonunda en çok kareye hakim olmak. Oyunun başında değil. Yani diyelim ki siz oyunun başındasınız. Şöyle göstereyim. Diyelim ki oyunun yani mesela şuralarda bir yerdesiniz. Bundan biraz daha sonrası. Yani sizin burada 20 tane taşınızın olması, rakibin 5 tane taşının olması sizin önde olduğunuz anlamına gelmiyor. Tam aksine sizin muhtemelen dezavantajlı olduğunuz anlamına geliyor. Çünkü sizin çok taşınız olduğu için rakibiniz sizin bir sürü taşını kendi arasını sıkıştırıp alana hakim olabilir. Ve rakibin az taşı olduğu için de sizin oynayabileceğiniz hamle sayısı muhtemelen çok yok. O yüzden mümkün olduğunca oyunun başında daha az sayıda taşı sahip olup mümkün olduğunca mobilitenizi yüksek tutmak. Daha sonraki videolarda bu noktalara ayrı ayrı değinirim. Şimdiki videomuz şimdilik hoşça kalın. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere.